Sevgili dostlar, öncelikle hoş geldiniz diyorum efendim. Ben Tugay. Nasılsınız, iyi misiniz? Bugün yeni çıkan Oceanhorn 3 Legend of the Shadow Sea ile karşınızdayım. Oceanhorn serisi özellikle macera ve RPG türünü seven oyuncular arasında oldukça popüler bir seri. Ve bugün bu yeni oyunun ilk bölümüne birlikte göz atacağız sevgili dostlar. Hiç bilmeyenler için oyunu anlatmaya çalışacağım ama şöyle söyleyebilirim. Bu oyunu oynamak için ne gerekiyor derseniz, şimdi sevgili dostlar, açıklamalar kısmında indirme linklerini bulabilirsiniz. Bu oyunu oynamak için bir tane Apple cihazına ihtiyacınız olacak ama Apple cihazınızın olması da yetmez. Arcade üyenizin de olması gerekiyor sevgili dostlar. Şimdi seriyi hiç bilmeyenler için kısaca bahsetmek isterim. Oceanhorn oyunları genellikle açık dünyaya yakın bir yapıya sahiptir ve keşif odaklı macera oyunlarıdır. Oyunda denizlerde yolculuk yapabiliyorsunuz, farklı adaları keşfedebiliyorsunuz, görevleri tamamlayabiliyorsunuz ve hikayeyi adım adım ilerletebiliyorsunuz ve tamamen de Türkçe dil desteğine de sahip bir oyundur. Bütün seride de Türkçe dil desteği vardır. Serinin ilk oyunu olan Oceanhorn Monster of Uncharted mobil platformlarda oldukça büyük bir ilgi görmüştü. Daha sonra çıkan Oceanhorn 2 Night of the Last Realm ise seriyi daha geniş bir dünyaya ve daha gelişmiş oynanış mekaniklerine taşımıştı. Şimdi ise Oceanhorn 3 ile birlikte yeni bir macera başlıyor. Bu oyunda yine keşif, savaş ve görev sistemlerinin önemli olduğu büyük bir dünyayı keşfedeceğiz. Ayrıca da oyunda yenilik olarak da Titan'lar eklenmiş sevgili dostlar. Şimdi birazdan seninle birlikte yeni oyun diyeceğiz ama yeni oyun demeden önce bir sistem ayarlarımıza bakalım istersen. Oyun diyelim. Buradan Türkçe dil desteğimiz var. Kullanıcı ara birim ölçeklendirmesi bence 110'da kalsın. Minimal kullanıcı arayüzü kapalı olabilir. Grafikler tabi dengeli olabilir. 60 FPS'te kalabilir. Sesler, müzikleri ben kapattım. Titreşimi kapattım. Kontrollerde ise serbest hareket eden çubuk falan kapalı olabilir. Kayıt duası istersen bir yeni oyun diyelim. Başlayalım sevgili dostlar. In an age long past, when our world was untamed, the Mother of Gods forged a sacred bond between steel and spirit to ward off the dangers of deep space. Only those with unyielding hearts could wield such power without falling into ruin. But a great peril followed, and the gods as well as the Arcadians inherited a broken world. Eons have passed. A moment draws near for an unlikely hero to reclaim the legacy of the Titans. Evet sevgili dost, sanırım başlıyoruz. Bu arada konuşmaları ben okurum. Tamamen Türkçe dil desteğine sahip. Sen arkana yaslan ve rahatına bak sevgili dost. Keşif yapacağız, bulmacalar çözeceğiz, hikayeye odaklanacağız. Türkçe dil desteğimiz var. Önce bir kontrollerimize bakalım istersen. Hey, buradayım dedi. Bu kızı takip ederiz. Öncekine göre skill atımları falan değişmiş demişlerdi. Birinci ve ikinci oyuna göre bir bakalım ne diyor şimdi. Yuvarlan, çift dokun, depar için basılı tut, zıpla basılı tut, uç, saldır, savunmak için basılı tut falan filan. Tamamdır. Şimdi ne diyordu? Basılı tut, yuvarlan. Beceriler kısmımız var. Bunlar enerjiyle çalışıyor. Sağ yukarıya doğru bakarsan böyle yıldırım işareti var. Bak, sarı enerji. Onlarla skilllerinizi kullanabiliyorsunuz. Şaşırtma 2 enerji, güçlü vuruş tek enerjiymiş. Yani 1 enerji harcıyormuş sevgili dost. Bir de tonikler var. Bunlar da sol taraftaki görmüş olduğun yukarıdaki kalpler canlarınız, onları dolduruyormuş. Artı 3 tane kalp dolduruyormuş. Bir tane tonik sevgili dostum. Yani bunları da can potu gibi düşünebilirsin. Onun dışında menülere bakmak ister misin? Sistem ayarlarımızı zaten yapmıştık. Karakterimizi buradan görebiliyoruz. Onun dışında buradan tamamladığımız bazı şeyler var. Onları görebiliyoruz. Yani bunlar bir mini boss gibi düşünebilirsin. Nesneler kısmında buradan craft gibi malzemeler yapabiliyoruz. Ama bunun için toplayıcılık yapmamız gerekiyor. Beceri yolunda ise skill'lerimizi görebiliyoruz.
Onun dışında yanında görevlerimiz var. Sol'un kahramanı olarak başlıyormuş. İlk önce bu Sol'un kahramanla oynayıp birinci bölümü bu kadarlık yaparız sevgili dost. Buradan da haritayı görebiliyorsun. Mobil oyun olmasına rağmen kocaman bir haritası vardır. Keşif üzerine kurulu ve şöyle söyleyebilirim. Burası kırmızı kasaba olarak geçiyormuş. Kutular var, keşif yapabiliyoruz, puzzle yapabiliyoruz, bulmacaları çözebiliyorsun. Şimdi ne diyordu? Zıplama var. Ondan sonra 2 kere bastığımız zaman yuvarlanıyordu. 2 kere basılı tut da hızlı koş diyordu. Evet, tamamdır. Şu an birazcık kontrolleri öğrenmiş olduk ama eskiye göre çok değişmiş. Şimdi iniş için çok heyecanlıyım. Tarihi bir ana tanıklık edeceğiz. Ama geç kalmamamız lazım. Bir an önce orman gözetleme kulesine ulaşmalıyız. Tamamdır. Hadi başlayalım o zaman. Tabii bunu kanalımda serisini severseniz 2, 3, 4, 5, 6 bitirene kadar yaparız. Ben daha önce birinci ve ikinci oyunda oynamıştım. Onu da söyleyeyim sizlere. Ya hiç oynamadıysanız bence birinci oyundan başlayın derim ben. Çünkü bu oyunun ikinci oyunla da bir bağlantısı var. Kırmızı kasaba kaşfi yapacağız falan filan dedi ama galiba annenin izinden gitmek mantıklı. Anladım. Bu arada oyunda Arkadyalılar da varmış. Bazı tanrılarla eklemişler. Onlardan da bahsedeyim sizlere. Bu canınızı çıkar mı bilemiyorum. Bunlar kırılabiliyordu. Daha önceden benim bildiğim. Bilmiyorum şu an kırılmadı ama evet kırılıyor sevgili dostlar. Bunların içerisinden bir şeyler çıkabiliyor. Kutular olabiliyor dediğim gibi. Şu anda herhangi bir şey göremedim ama bir bakalım. Ama burası halen öğretici. Haberiniz olsun yani. Tam anlamıyla başlamadı. Tamam burada savaş mekaniklerini görebiliriz o zaman. Şimdi düşmana indirdiğin her darbe bir hasar ve sersemletme kombinasyonu uygular. Bu otomatik oluyor o zaman. Bir düşmanın yeşil çubuğu tükendiğinde sersemler. Ortadaki yeşil çubuğu tükendiğinde sersemliyormuş. Şu anki silahın olan demir ağacı sopası bir düşmanı sersemletecek kadar etkili bir silahtır. Onu bir dene demiş. Şimdi bakalım buradan becerileri gösteriyor zaten. Ölçeceğiz. Güçlü vuruş yaptık buna bir tane. Bir tane daha vurduk. Bir güçlü vuruş daha yaptık buna. Sersemledi. Çok iyi be. Birinci, ikinci oyuna göre mekanikler çok iyi geliştirmiş. Bak yukarıda bir tane kutu görüyorum sevgili dost. İyi iş çıkardın dedi. Tabii ki de iyi iş çıkardık. Şuraya da bir bakalım. Yukarıdaki kutudan ne veriyor? Bunlardan item falan da çıkabiliyormuş bu arada. Ne aldık? Tonik aldık. İyileştirici özellikleri sahip bir içecek. Evet bu toniğimizi şuradan görebiliyoruz sevgili dost. Aldık. Artı 3 can dolduruyordu zaten. Onu söylemiştim ilk başlarda. Bir tane tonik aldık buradan. Onun dışında devam edebiliriz. Tasarım yine çok güzel. İşçilik çok güzel. Süper ötesi abi. Bunu bence bitirene kadar oynayalım. Kanalımızda serisi olsun. Bunu da öldürelim mi? Gel. Güçlü vuruş. Bir tane daha. Oy çok iyi abi. Anime aldık. Bu büyülü kaynak. Yaratılış akımına bağlı yoğun ruhtur. Beceri yolundaki düğümlerin kilidini açmak için anima gerekir. Anladım. O zaman şuradan menüler. Beceri yolu dediğimizde bak sağ üstte doğru bakarsan anima var. Yeşil tüp var sevgili dost. Onunla buradan skilllerimizi açabiliyoruz. Başka neler var? 2'ye falan gidemedik ama ilerledikçe onlara da gideceğizdir yani zamanla. Lucia'nın gittiğine inanmak çok zor. Ne kadar oldu? 10 yıl olmuş mudur? Evet, o civardadır. O gerçek bir öncü. Gökyüzü krallığına ve kırmızı kasabaya çok faydası oldu. Neden hala ondan buradaymış gibi bahsediyorsun? Annemden bahsetmesek olur mu lütfen? Annemden bahsetmesi olur mu lütfen dedik. Lucia halkımızın en karanlık anında hepimizi kurtaracak bir planla çıka geldi. Gök adaları düşmeye başladığında mı bilmiyorum ama kırmızı kasabanın inişine odaklanmayı tercih ederim. Gökyüzü krallığı artık yok. Adaların çoğu denizin dibini boyladı. Ama Lucia'nın yeni Arkadya projesi sayesinde kırmızı kasaba kurtulacak. Geleceğimiz belirsiz ama en azından annenin planına uyabiliriz. Lucia hala oralarda bir yerlerde. Onu bulacak olan da sensin. Vakit geldi. Ada iniş yapıyor. Hadi gözetleme kulesine gidelim. Abi çok iyi başladı ya. Beni benden aldı yine. Süper ötesi bir oyun. İkinci oyunum benim No Commentary kanalımda birkaç tane videosu vardı ama ilk oyunu oynarken tabii o zamanlar video çekmiyordum. Onun videoları kesinlikle yok ama bunun videolarının kanalımda olmasını istiyorum. Bir de tamamen Türkçe dil desteğine sahip böyle bir macera oyunu bulamazsınız yani mobilde. Bu mobilin Zelda'sı diyebiliriz. Çok seviliyor. Vay be, denizi hiç bu kadar yakından görmemiştim.
Sevgili dost, büyük bir ihtimalle öğretici bitti. Bundan sonra başlar diye düşünüyorum. Biraz daha kayıt aldı sağ yukarıda. Bakalım nereye gidiyoruz? Bir aşağıya düştük. Bir mağara gibi bir yere düştük. Hey, iyi misin? İyiyiz galiba kalktığımıza göre. Şükürler olsun. Sanırım daha önce hiç görmediğimiz haberler buldum ve bu çok heyecan verici. Süslemelere bakılırsa burası bir ibadet yeriymiş. Daha sonra Arkadyalılar burayı kaderine terk etmiş. Yani bu haberler 2000 yıldan daha eski olabilir. Bak Arkadyalılar falan hemen geldi. Derhal kasabaya dönüp yardım getireceğim. Bu arada sen de olduğun yerden ayrılma ve hiçbir şeye dokunma. Ama herhangi bir kitap bulursan bana söylemeyi unutma. Şimdi sevgili dost bak yukarıya doğru bakarsan kırmızı bir kutu gördük. Yine bayrak gördük. İstersen bir başlayalım hemen keşfimizi yapmaya. Burada mantarlar falan var. Bunları kırabiliyor muyuz? Peki beceri atınca bir şeyler oluyor mu buna? Tamam bunları alamıyoruz galiba. Toplayamıyoruz mantarları anladım. Onun dışında içerilerde ne var? Oralara bakalım. Kutuyu görüyorum kırmızı olarak. Sol tarafa doğru düşüyor galiba. Evet şu tarafa bir yere düşüyor kutumuz. Burayı gösteriyor çünkü yanıp sönmeye başladı. Aynen kutumuz burada sevgili dost. Bunu bir açalım. Buralardan ne çıkıyor bakalım bir yine kutudan. Oy bir tane Arkadya kılıcı verdi. Bu kısa kılıç dengeli ve çeviktir. Hızlı ve isabetli vuruşlara imkan sağlar. Orta düzeyde hasar verir ama çok az sersemletir. Şimdi sevgili dost demir ağacı sopasının 2 hasarı var. Kılıcın da 2 hasarı var ama kılıcın bir sersemletmesi var. Sopanın 2 sersemletmesi var. Bence sopayı kullanmamız daha mantıklı. Çünkü neden? Onun 2 tane sersemletmesi var. Daha mantıklı olur yani bence. Oo ipucunu bulduk ilk ipucumuzu. Hakikat yavaş yavaş tarihin sislerine teslim olsa da kökenlerimizi inkar edenler var. Edindiğim bilgi benim anlayışımın ötesinde ama bana kulak verin. Bu gerçek ve diğer filozoflar bunun için canımı almak istiyor. Ben de kaynaktan kaçıp gezgin bir keşiş olarak bu Arkadya Manastırı'na sığındım. Kral Gildas solun yanında kararlılıkla duruyor. Bu yüzden burada güvende olacağımı umuyorum ama anlatacağım şey hayatımı tehlikeye atacak. El yazmasını güvenli bir yere gizleyeceğim. Bu arada çok şey koymuşlar ya tanrı isimleri falan koymuşlar bu oyunda. Neden böyle yapmışlar 3. oyunda bilmiyorum ama bilemedim yani. Biraz oralarda sıkıcı olabiliyor. Çok tanrı falan var böyle. Burayı mı bulmamız gerekiyor anahtarı tamam. Oradan da içeriye gidelim içerilere bakalım. Bu bölümlük bu kadar olur zaten. Buraları çözeriz bitiririz ama şunlar kırılıyor muydu ya? Yine kırılıyordu değil mi bunlara vurdukça? Evet evet kırılıyor. Ahşap bir şeye bak ahşap aldık gördün mü? Dost bunlar kırılıyor mu? Yok kırılmıyor tamam. Onları gördükçe kıralım içerisinden materyaller çıkabiliyor. Bak yine solda parlayan bir şeyler var bak burada gördün mü? Buradan ne aldık? Taş aldık sevgili dost. Topla diyelim. Taş aldık bir tane de. Bunlardan herhangi bir şey alabiliyor muyuz? Ya her şeye bakmanız gerekiyor bence bu oyunda. Bunu da kırdık. Bundan bir şey çıkmadı. Yukarılarda bir şey yoktur. İçeriye bakabiliriz. İçeride ne varmış? Burası sığınakmış. Bunlar da kırılabiliyordur büyük bir ihtimalle. İçerisinden bir şeyler çıkabiliyor. Onun dışında bunları hep kıralım bakalım. Bir şeyler çıkmadı. Tamam. İkinci ipucumuzu bulduk. Anahtar da büyük bir ihtimalle burada bir yerdedir o zaman. Ara diyelim. Parya'nın el yazması. Ben kaynak filozoflarından Payra, kuruluş metini ve atalarımızın Gaia gezegenine varışını yazarken tüy kalemimin üzerindeki sorumluluk yükünü kabul ediyorum. Bir zamanlar kutsal kehanet ve vahiy salonlarında gezegenimiz uzak bir dünyanın insanları için ev olarak seçildi. Atalarımız kozmosta yapacakları görkemli göksel yolculuğa dayanabilmek için ölümlü bedenlerinden vazgeçip ruhlarını anima kürelerine yerleştirmek zorunda kaldılar. Ruhlar işaret kulesi denen gemilerin içinde Sol, Neito ve Trito adında sürekli ışıldayan 3 tanrının ilahi rehberliği ve bilgeliğinde göklerin kozmik dokusunda seyahat ediyorlardı. Başlangıçta işaret kuleleri gezegenimizin geceleri boyunca gökyüzünde görünen yıldızlar gibiydiler. Daha sonra birkaç yaşam döngüsünün ardından işaret kuleleri karaya indi ve tanrılar en önemli işlerine başladı. Gaia'nın yeni sakinleri dünyaya göz açacaktı. Gaia gökyüzündeki masmavi gök kubbenin altında tanrılar yaratılış akımını oluşturdu. Bu Sol, Neito ve Trito'nun yaşam gücüyle dolup taşan görünmez bir örtüydü. Tüm ruhlara ve formlara temas ederek tüm canlı varlıklara yaşam sağlıyordu. Ancak eski filozoflar
kozmik yolculuktan sağ çıkamayan dördüncü bir tanrı olduğu için yaratılış akımının asla tam olarak tamamlanmadığını iddia ediyor. Haydi bakalım. Anahtarımızı da aldık sevgili dostum. Bence güzel başladı. İlk başlarda biraz sıkıcı olabilir ama yeni düşmanlar geldi bu arada. Biraz daha açık dünyaya çıktığımızda, denizlere açıldığımızda daha da güzelleşiyor diyebilirim. O Sol'ün avlusunun anahtarını aldık. Şimdi bakalım bunlarla savaşacak mıyız? Evet, şimdi savaş becerileri ve büyüler. Beceri paneline eriş ve savaşta üstünlük kazanmak veya kendini iyileştirmek için beceriler veya tüketilebilir öğelerden birini seç. Tamam, bunları biliyoruz. Güçlü vuruş falan var. Onun dışında beceriler bir tane güçlü vuruş. O zaman bir tane daha vurabiliriz. Bunu sersemlettik. Bunu alt edelim o zaman. Şöyle bir döndük. İpi falan aldık bundan. Canımız hala full. Şimdi becerilerden buna bir tane güçlü vuruş vurduk. Bunu da bir tane daha vurup sersemlettik. Bunun da icabına baktık sevgili dost. Bu da TP falan altın verdi. Onun dışında şurada toplama falan bir şeyler geldi. Daha yeni buradan geçerken. Bak burada ne o? Al diyor. Ha, bunu at. Bunu da kır. İçerisinden taş çıktı. Tamamdır, anahtarımızı aldık. Şurayı açalım. İçeriye bir girelim. Bakalım sevgili dost, Sol'ün avlusunda Sol'le bir konuşalım. Kilidi aç. Bence ilk bölüm olarak da güzel başladık. Yani iyi başladı diyebilirim. Sol'ün avlusuna bir girelim bakalım. Evet dost, burası Sol'ün avlusuymuş. Sol burada kalıyormuş. Yukarıda yine solda bir tane kutu görüyorum. Onu da alırız gelmişken. Champion, Kahraman. I am Sol geldi galiba. Sol, Ben Tanrıça the light Sol. of the world of Gaia, Gaia dünyasının patron ışığı ve goddess of Arkadyalıların ana Arcadians. tanrıçasıyım. Kadim bir kötülük olan gölge yaratılış akımını zehirliyor. Gölge, cincinin hizmetkarının da yardımıyla kardeşlerim Nato ve Trito'yu lanetledi. Yakında beni de bulup tuzağa düşürür. Daha önce gölgeye anlatmıştım ama bir kez daha yardıma ihtiyacım var. Senin içinde güçlü bir potansiyel var delikanlı. Oo, bizdeki potansiyeli gördü. Sol'ün kahramanı, krallığın koruyucusu ol ve gölgeyi yenip Gaia'nın eski haline getirmeme yardım et. Olabilir. İşte bizim kız geldi, yardım getirdi. Sakın korkma çünkü bu neşeli bir an. Kalk şampiyon kalk. Ada nihayet karaya indi ve kırmızı kasaba kaşifleri için bir kez daha hedefsizce yaşama zamanı. Oo, kırmızı kasabamız da inmiş. Hadi bakalım karaya. Oraya da bir bakalım mı bununla konuştuktan sonra, ama şey vardı. Zıpla bakalım şuradan bir kutumuzu alalım. Bu çok önemli abi. Kutudan ne çıkıyor bize? Altın çıktı. Bir işe yarıyordur şimdilik. Tamam, şuradan biz mi gelmiştik? Sanki buradan biz mi gelmiştik acaba? Evet, buradan biz gelmiştik. Onun dışında kutumuzu aldık. Şurada yukarıda ne var? Buralar sanıyorum ki kabalıdır. Anladım. Bu tarafta ne vardı? Adamla konuşacağız. Şurada yukarıda ne var? Bunları kıralım. Bir şeyler veriyor mu? Metal bak, ahşap, bunlar çok önemli. Bak, 2 tane ahşap, bir tane metal aldık. Adamla konuşalım. İlk bölümlük bu kadar olur şimdilik yani. Ondan sonrasına bakarız. Konuş. Gitmeye hazır mısın? Evet. Harika. Şimdi gidip iyi bir uyku çek. Yarın sabah yola çıkacaksın. Hadi bakalım. Sevgili dost, gidip uykumuzu çekelim. İlk bölümlük de bence bu kadar olsun. Çok güzel başladı. Fikirlerimi soruyorsan muhteşem oyun yapmışlar yine, ama çok tanrı falan karıştırmışlar. Yani Arkadyalılar falan var. Onun dışında ama açık dünyaya çıkarsak, denizlere açılırsak, diğer adaları dolu yol alırsak çok daha güzelleşecektir oyun. Haberiniz olsun yani sevgili dostum. Kanalımızda da bence bunu seveceğinizi ümit ediyorum. Güzel de videolar çıkartırız bunu. Haftada bir tane iki tane mobil oyun bulamadığımız zaman bunu yaparız. Kendine çok iyi bak.
Buraya kadar da izlediysen çok teşekkür ederim sevgili dostum. Fikirlerini de yorumlarda belirtmeyi unutma. Hoşça kal. İkinci bölümde görüşmek üzere.